Herkese merhaba. 3 dakikada teknoloji serimize hoş geldiniz. Bugün Azure MVP'miz Mert Yeter benimle birlikte ve konumuz Covid döneminde oldukça popüler olan ekiplerin birlikte ve uzaktan kod geliştirmesi. Mert, uzak takımlara neler sunuyoruz? Farklı işletim sistemleri ve geliştirme ortamları kullanabiliyoruz. Takımdan birisi Windows 10 üzerinde Visual Studio kullanırken diğeri macOS üzerinde Visual Studio, bir diğeri de Linux üzerinde VS Code kullanarak birlikte proje geliştirebiliyorlar. Visual Studio ve VS Code üzerindeki Live Share özelliği sayesinde ekran paylaşmaya gerek kalmadan birkaç kişi aynı kod bloğu üzerinde beraber çalışabiliyor. Peki bu uzak ekipler kendi makinelerine bir takım kurulumlar yapmak zorundalar mı? Artık sorunu değil. Özellikle bilgisayarın donanım ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek için Azure DevTest Labs'ı kullanabiliyoruz. Burada geleneksel sanal makine avantajlarına ek olarak uygulama geliştirme için gerekli bileşenleri Artifacts altından hızlıca kurup konfigürasyonu yapabiliyoruz. Burada konteyner teknolojisinden de faydalanabiliriz. Ancak hiçbir kurulum yapmak istemiyorum derseniz GitHub Codespace'i kullanarak direkt tarayıcı üzerinden VS Code'u kullanabiliyoruz. Ben tarayıcı üzerinden kod yazmak istemiyorum derseniz de Codespace'i bilgisayarınızdaki VS Code'a bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Harika. Peki Azure DevOps çok kullanılan, tercih edilen bir ürün uzak ekipler tarafından. Sadece Azure'daki uygulama yaşam döngüsünü mü yönetiyoruz yoksa lokal uygulamalar ve hibrit uygulamalar için de kullanabiliyor muyuz Azure DevOps'u? Sadece lokal kullanabildiğimiz gibi ihtiyaçlarımıza göre hibrit bir şekilde de kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Azure Pipeline Agent'larını Windows, macOS, Linux ya da Docker üzerinde çalıştırıp bunları ister lokalde ister Azure üzerinde kullanabiliyorum. Azure DevOps'u nasıl kullandığımdan bağımsız olarak Continuous Deployment süreçlerinde eş zamanlı olarak Azure'da ya da lokal ortamda yapabiliyorum. Eğer GitHub kullanıyorsam da Azure DevOps'u tercih edebileceğim gibi GitHub Actions'ta kullanabiliyorum. Peki hibrit kelimesi geçti. Hibrit uygulamalar yaygınlaşıyor. Ne tip avantajlar sunuyorlar ve ne tip senaryolarda kullanıyoruz? Bir sunucumuz lokalde, diğeri bulut üzerinde olabiliyor. Böylece yük geldiği zamanlarda yükü buluta dağıtarak ve autoscaling özelliğinden de faydalanabiliyoruz. Diğeri ise ister bulutta ister lokalde olsun uygulama mimarisi içerisinde Azure servislerini kullanarak örnek olarak makine öğrenmesi gibi yüksek CPU ve GPU gerektiren iş yüklerinde Azure Cognitive Service'i kullanabiliyoruz. Farklı clusterları hibrit ortamdan nasıl yönetirim derseniz de Azure Arc sayesinde ister Azure'da ister Azure dışında olsun Azure Portal üzerinden yönetebilirsiniz. Harika. Çok teşekkürler Mert. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.